Evet dostlar, Frankfurt gezi videomuzun ikinci bölümüne geçtik. İlk videoda gündüz çekimlerini detaylı bir şekilde göstermiştim. Şimdi akşam kesitlerini size sunuyorum. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz şuraya linkini bırakıyorum. Önce ondan başlamayı unutmayın. İyi seyirler. Şu anda Main Nehri'nin kenarındayım Frankfurt'ta. Eisernerstedt Köprüsü'ne doğru yol alıyorum. Orada gün batımının güzel olduğu söyleniyor. Oraya doğru ilerleyelim. I walk alone where the shadows bend, fingers trace the skyline's end. The air hums soft like a secret told, evening paints the streets in gold. Sunset glow, it takes me slow. Every color whispers low. Sunset glow, I'll never know why it feels like time won't go. Glass reflections. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Eiserner Köprüsü. 1869 yılında yapılmış, 155 yıllık bir köprü. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar görmüş ama restore edilmiş. Şu an köprünün üstü çok kalabalık görünüyor. Hadi bir gidip bakalım ne var ne yok. Şöyle görebilirseniz köprünün üstünü göstereyim. Burası gördüğünüz gibi fotoğrafçıların sevilen mekanlarından birisi. Fotoğrafçılar köprünün üzerinde gün batımını fotoğraflamak ya da video çekmek için şu orta kısmında birikmiş. Kenardan da çekenler var. I'll never know why it feels like time won't go. Flickers on the water's face, neon dreams and twilight's grace. Soft beats echo, heart in sync. Köprünün üzerinde şöyle kilitler var. Herkes bir tarih ve sevgililer birbirlerinin ismini yazıp tarih atmış. Şimdi burayı neden Manhattan diye isimlendiriyorlar onu anlatayım. 1990 yıllarında bir gazeteci, ABD'li gazeteci sanırım, dalga geçmek amacıyla Main kenarının yanında olan gökdelenleri görünce Manhattan şeklinde bir ifade kullanmış dalga geçmek amaçlı. Ama Avrupalılar da bunu sahiplenmiş. Evet biz Avrupa'nın Manhattan'ıyız demişler. Main Nehri ile birleştirip Manhattan adını vermişler. Gerçekten Avrupa'nın ekonomisinin kalbi denilebilir. Günlük işlem hacmi 90 milyar olduğu söyleniyor. Birçok bankanın merkezi burada yer alıyor. O yüzden Avrupalılardan Manhattan kelimesini benimsemişler. Moments pass, I barely blink. Flickers on the water's face, neon dreams in twilight's grace. Soft beats echo, heart in sync. Moments pass, I barely blink. Güneş battı. Artık binaların ışıkları yanmaya başladı.
Güneş battıktan sonraki ilk 20-30 dakika Blauhaur diyorlarmış. Ufukta daha gökyüzünde hala mavi renkler varken binalarında ışığı yandığı için böyle bir isim söylemişler. Evet, şimdi köprünün çıkışına doğru gidelim. Multikültürel bir ortam. Burada bir kardeşimiz Türkçe, Kürtçe şarkılar söylüyor. Hava da gayet güzel, soğuk değil. O yüzden insanlar şehir merkezine akın akın geliyorlar. Canlı bir şehir. Yani Almanya'daki küçük şehirlerde hayat daha erken bitiyor. Saat 8 gibi, 9 gibi. Çoğu yer kapanıyor. Böyle büyük şehirlerde hayat gece yarısına kadar devam ediyor. Tabii ki Türkiye'deki gibi değil ama yine de güzel bir şehir. I walk alone where the shadows bend. Fingers trace the sky. Burada da bir sokak sanatçısı var. Resim yapıp bağış topluyor. Buraya bir PayPal linki koymuş. Para kutusu var. Eisenhower Köprüsü'nü geçtikten sonra Römer Meydanı'na geldim. Şimdi oranın gece görüntülerini göstermeden önce az önce başıma ilginç bir şey geldi, onu anlatayım. Köprüde video çekerken 2 tane siyahi genç kız yanıma geldi. Önce kamerayı sordular, hani nereden aldın, nasıl aldın, fiyatı ne? Sonra nasıl olduysa birdenbire konu dine geldi. İşte hangi dine inandığımı sordular. Ondan sonra işte Hz. İsa'yı sevip sevmediğimi sordular. Hz. İsa bizim için öldü, Hz. Muhammed sizin için ne yaptı vesaire, onları sordular. Herhalde amaçları bana İncil gibi bir şey vermek miydi bilmiyorum ama ben çok ısrar edince, yani konuşmamakta bu konuda, sonra vazgeçip gittiler. Şimdi Römerberg Meydanı'na doğru şöyle bir gidelim. Burasının tarihini gündüz daha iyi açıklamıştım. Şimdi sadece akşam görüntüsünü göstermek için geldim. Böyle meydanı size bir göstereyim. Kafelerin hepsi dolu. Bayağı popüler bir yer. Gündüz daha detaylı çekmiştim. Şimdi şöyle bir akşam yürüyüşü yapayım dedim. Gotik tarihi binalar var. Yani Roma İmparatorluğu döneminde 10 imparator burada taç giyme töreni yapmış. Ama Almanya'da hangi büyük şehre giderseniz gidin illa bir katedral, orta çağdan kalma tarihi eserler bulursunuz. Şöyle yapalım. Bir meydanın arka kameradan hepinize bir göstereyim. Bir meydan içerisinde dolaşayım. Burası eski Nikola Kilisesi. İlk olarak 1150 yılında faaliyete başlamış. Günümüze kadar çeşitli restorasyonlarla bu hale gelmiş. İçeriye bakalım.
Sanırım şu an sol tarafta bir canlı müzik veya bir etkinlik var. Gidip bir bakalım. Evet, şurada bir parti yapıyorlar neyse. İyi eğleniyorlar. Şimdi biz devam edelim. Biraz daha aşağı doğru yürüyelim, ne var bir bakayım. Saat 10'a geliyor ama herkes dışarıda. Almanya'dan çok beklediğim bir performans değil ama büyük şehir olunca demek ki böyle olur. Ben daha çok küçük şehirlerde akşam hayatının olmadığını tecrübe ettim. Hemen Römer Meydanı'nın altında bir dondurmacı var. İsmi Lavazza'ydı sanırım. İtalyan bir dondurmacı. Kendi yapımımız dondurma diyor. Normalde ben şimdi Almanya'da aldığım dondurma genelde böyle krema tarzı oluyor ama bunların dondurması güzel. Eğer gelirseniz öneririm. Şöyle kapta 2 çeşit dondurma aldım. 4 euro tuttu. Buralar akşam ayrı bir güzel görünüyor. Eğer vaktiniz olsa akşam da gelmenizi öneririm. Buranın altından yüksek gökdelenlerin olduğu yere doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Saat şu anda 10.30'a geliyor. Sokaklar yavaş yavaş ıssızlaşmaya başladı. Mimarisi gerçekten hoş. Böyle bir ortaçağ havası var. İkinci Dünya Savaşı'nda Frankfurt'ta bayağı bir hasar görmüş. Özellikle daha önce göstermiş olduğum bu Eisenhower Köprüsü yıkılmış, restore edilmiş. Kiliseler de bayağı bir hasarlanmış ama orijinal halinde yapmaya, restore etmeye çalışmışlar ve başarmışlar da. Yani bunlar restore edilmiş ama orijinal hali gibi duruyor. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Commerce Tower. 259 metrelik boyuyla Almanya'nın en yüksek binalarından biri. Burası Commerzbank'ın ofisi. Evet, yine bir festivale denk geldik. Frankfurt Apfelweinfest demiş ismi. Şarap Festivali. Başka şeyler de satılıyor. Yine bir yeme içme temalı festival. Şöyle bir tur atalım, ne var ne yok. Bir göz atalım. Çuval çuval elmalar getirmişler. Buna elma şarabı. Burada şarap satıyorlar. Bayağı bir kalabalık. Evet. Yine küçücük bir alana bu kadar insan toplayıp adını da festival koymuşlar. Tam da şehrin göbeğinde. Çok küçük bir alan. İçerisinde insanlar oturup bira içiyor, şarap içiyor, yiyecek, içecek eşliğinde sohbet ediyorlar. Bu kadar. Saat 11'i çeyrek geçiyor. Sokaklar hala çok kalabalık ama artık alkolün dozunu kaçırdı insanlar. Birbirine sataşan insanlar görüyorum yolda. Sürekli polis size devriye atıyor. Yani alkolün dozu arttıkça insanlar bir taşkınlık çıkarabiliyor. Şöyle sakin bir yere geçtikten sonra akşam lezzetini yapayım. Akşam canlı görünüyor gerçekten. Binaların ışıklandırması çok iyi. Main Nehri'nin üstündeki köprülerden fotoğraf çekilmesi, video çekilmesi çok zevkli. Ama yani yolda şöyle şehir merkezinde kalabalık yerlerde gezdiğinizde yolda gördüğünüz 2 kişiden biri Alman değil. Ve sarhoş da çok fazla olunca birazcık güvensizlik hissi veriyor. Sokaklar, ıssız yerlerde hani çok tehlike hissetmedim. Sokakları birazcık pis buldum, bakımsız buldum. Yani sanki burası Almanya değil de başka bir ülke gibi hissettirdi bana. Ama tarihi konusunda yani gerçekten büyüleyici.
Evet, benden bugünlük bu kadar. Tabii ki bir günde tüm şehri gösteremem ama önemli yerlerini, turistik yerlerini elimden geldiğince göstermeye, bilgi vermeye çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.